Şöyle tutup çektiğinizde gördüğünüz gibi merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün farklı bir yöntem kullanarak dana eti gibi sert etleri nasıl pamuk gibi pişirebileceğimizi göstereceğim. Hazırsanız tarife geçelim. Bu vereceğim kavurma tarifinde 500 gram ile 1 kilogram aralığında bir et için 1 adet maden suyu kullanmamız gerekiyor. Etin kas liflerini parçalayacak ve et daha yumuşak bir hale alacak. Özellikle dana eti gibi sert etler için uygulandığında daha da güzel sonuçlar verecektir. Ben 600 gram dananın döş kısmına ait bir et kullanacağım. Siz küçükbaş hayvan eti veya dananın sırt kısmı gibi daha yumuşak yerlerini de kullanarak hazırlayabilirsiniz. Eti bir kabın içerisine alıyorum. Ve üzerine bir şişe maden suyunu ekliyorum. Ve hiç beklemeden üzerini bir streç film ile kapatarak 2 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğiz. Et 2 saat boyunca buzdolabında dinlendikten sonra kavurmayı da hazırladıktan sonra ne kadar yumuşak bir kavurma olduğunu sizlere göstereceğim. Dananın kol gibi, but gibi sert kısımları ile bu tarifi denediğinizde güzel bir sonuç alacağınızın garantisini veriyorum. Şimdi eti 2 saat boyunca buzdolabında dinlendirelim. Eti 2 saat dinlendirdikten sonra son durumu bu şekilde. Şimdi etin suyunu süzüyoruz. Bu kadar et için 70 gram kuyruk yağı veya iç yağına ihtiyacımız var. Eğer hayvansal bir yağ kullanmak istemezseniz yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Kullanacağım sebzeler ise 4 adet küçük boy soğan ve 4 adet biber kullanacağım. Domates biraz sulandırdığı için ben domates kullanmamayı tercih ediyorum. İsteğe göre siz de domates ekleyebilirsiniz. Şimdi etleri bir kenara alıyorum. Ve sebzeleri de çok küçük olmamak kaydıyla küçük parçalara ayırıyorum. Etlerin arasında sebzeler de belli olsun diye çok küçültmüyorum. Biberleri de aynı şekilde iri iri doğruyorum. Sacı ocağa koyduk ve ocağı orta ateşte açtıktan sonra kullanacağımız yağı sacın içine ekliyoruz ve bu yağı tıpkı tereyağı eritir gibi eritiyoruz. Burada kullanacağınız iç yağı ne kadar küçük doğrarsanız o kadar kısa sürede eriyecektir. Mümkün olduğu kadar küçük bir şekilde doğramaya özen gösterin. Yağ eridi. Gördüğünüz gibi kıkırdaklı kısım kaldı. Ben bu kıkırdaklı kısmı almıyorum. Dana eti yağsız bir et olduğu için güzel bir lezzet veriyor. Kıkırdakları hiç almadan burada maden suyunda beklettiğimiz eti sacımıza ekliyoruz. Ve 15-20 saniyede bir karıştırarak etin her tarafını mühürlüyoruz. Etin her tarafı mühürlendikten sonra ocağın altını en kısık dereceye getiriyoruz ve sacın üzerine bir kapak kapatarak bu şekilde 1 saat boyunca pişiriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ocağınızın kesinlikle en kısık ateşinde pişmesi lazım. Yavaş yavaş bu şekilde pişireceğiz. Şu an 15 dakika oldu. 15 dakikadır kendi suyunda yavaş yavaş pişiyor. Bastıra bastıra söylüyorum. Buradaki en önemli nokta ocağınızın en küçük tarafının en kısık ateşi ile pişirmeniz gerekiyor. Eğer daha büyük bir ocak ile pişirirseniz kendi suyu bitecektir ve ekstradan su ilavesi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Fakat bu yöntemle hiç su ilavesi yapmadan daha lezzetli bir şekilde etinizi pişirebilirsiniz. Şu an tam 1 saat oldu. Kapağını açıyoruz. Hala içinde su var gördüğünüz gibi. Etin pişme süresi hayvanın yaşı ve ırkı ile de alakalıdır. Eti kapağı kapalı bir şekilde pişirdikten sonra içine soğanları ekliyoruz. Soğanlarla birlikte 1 dakika şöyle karıştırdıktan sonra kapağını tekrardan kapatıyoruz. Birkaç dakika daha soğanlar yumuşayana kadar tekrar bekletiyoruz. Eğer bu aşamada yemeklik soğan doğramışsanız
Kapağını kapatmadan da kavurabilirsiniz. Soğanlar bir miktar yumuşadıktan sonra üzerlerine biberleri de ekliyorum. Biberlerle birlikte hepsini birkaç dakika daha kavuruyorum. Biberler de yumuşadıktan sonra yemeğimiz hazır. Üzerine dilediğimiz kadar tuz ekliyoruz. Özellikle dana eti gibi sert etleri bu yöntemle pişirirseniz oldukça lezzetli bir et yersiniz. Sebzeleri de bu şekilde büyük doğrarsanız göze daha da güzel bir şekilde hitap eder diye düşünüyorum. Etin yumuşaklığını yakından sizlere tekrardan göstereyim. Et gerçekten yumuşacık olmuş. Şöyle tutup çektiğinizde gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.